Thank you, Mr. President. I wanted to challenge you on one of the statements that you made in the tail end of the campaign. If you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. Go ahead, Peter, go ahead. In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts his butt. Well, I'm not like a big fan of yours either, so I understand. To be honest. So let me ask you a question if I can. You repeatedly said... You aren't the best. Mr. President, you repeatedly, over the course of the... just sit down, please. You are the best, do you think? Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President, over the course of the last several days of the campaign, sir, at the end of the campaign, you repeatedly said that Americans need to fear Democrats. You said Democrats would unleash a wave of violent crime that endangers families everywhere. Why are you pitting Americans? Why are you pitting Americans against one another, sir? Peter, what are you trying to be him? No, Peter, I'm just asking the question. Let me just tell you, very simple, because they're very weak on crime. Because they have often suggested, members and people within the Democrat Party at a high level have suggested getting rid of ICE, getting rid of law enforcement. That's not İç kamuoyunu olarak söyleyeyim. Burada ama anlatayım şimdi. En baştan itibaren izleyicilerimizden yabancı bilenler anlamıştır ama en azından şöyle bir özet geçeyim. Birinci soruyu soran CNN muhabiri. CNN mi? CNN muhabiri zaten başı dertte. İşte siz fake news'siniz. Ondan sonradan başlayıp yani yalan haber uzmansınız. Artı CNN televizyonu sana sahip olduğu için utanmalıdır. Sen terbiyesizsin cümlelerini arka arkaya sıraladı. İğrençsin. İkinci o hanımefendi de elinden mikrofonu almaya çalışıyor ama soru sormaya devam edince dikkat et. Önce bir gitmeye yelteniyor Trump. Soru sormaya devam edince sonra mikrofonu falan bırakınca yeniden kürsüye dönüyor. İkinci soruyu soran NBC'nin muhabiri. CNN'e destek çıkıyor. Yani böyle bir şey yapmanız doğru değil. Çünkü Rusya soruşturması ile ilgili başı inanılmaz derecede ağrıyor. CNN muhabirinin sorduğu soru da zaten Rusya'ya yönelik bu kendisi hakkında yürütülen soruşturmadan rahatsızlık duyup duymayacağı ile ilgili olarak orada da ağır cevap veriyor. Ben hiçbir şeyden rahatsızlık duymuyorum, etmiyorum diye. You are the best dediği NBC'nin muhabiri o da CNN'e destek çıkıyor. Yani böyle yapmaması gerektiği hususunda şey yapınca aslında aşağılıyor. Onu da bir şekilde şey yapmaya çalışıyor. Sen de mi Brutus muhabbetinden şey yapıyor, destek çıkıyor. Allah'ım yarabbim. Böyle bir kavga Amerikan tarihinde yok. Ben mesleğe başladığımda uzun süre dış haber muhabirliği yaptım. Yani dış haberleri falan takip ettim. O departmanda çalıştım. Çok Amerikalı, çok Amerikalı. İnanılmaz orada mesela demokratlarla şeyin ikiye bölünmesini sorunca böyle bir şey yok meselesinden yürüyor Trump. Anlatıyor ama böyle bir kavga Amerikan tarihinde yok herhalde bildiğim kadarıyla. Aklıma hep geldi. Hep böyle Amerikalılar ABD'lilerden oradan bahsederken filmlerinde falan görürsün işte dizilerinde falan. Anlat, Türk Hava Yolları'ndan bahsedeceğim. Çok fazla vakit kalmadı. Bir şey olur hep. Ondaki rahatlık falan vardır yani. İşte ayakların patron gibi ayakları üstüne falan filan. ABD'liler yalnız bu çok Amerikalı onun için dedim ben. Benim Amerikalı İngiliz bir hocam vardı. Türklerin yaptığı işleri derdi bir şey görürdü mesela. Yerde yanlış bir şey yapılmış. Eleştirel manada şunu söylerdi. This is very Turkish derdi. Dedim o ne demek very Turkish? Yani çok Türklere ait bir şey diye. Artık bu var ya böyle bizim Amerika'nın bu şey kültürü, popüler kültürünün başkan tarafından bizzat yapılması çok komik bir durum. Yani fırça atma dışarı çıkmış. Sen iyisin, sen kötü, iğrençsin. Çok kötü. Senin şirketin zaten rezalet. Senin çalıştığında utanmalı. Utanmalı. Sen sana